Merhaba, Teen Talks'ta Big Chefs kurucusu Gamze Cizreli konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle kısacık eğitim hayatınızla başlayalım. ODTÜ Peki. işletme Evet, mezunusunuz bildiğim ben kadarıyla. önce liseyi de söyleyeyim, ilk öğretim. Babamın görevi dolayısıyla Konya'da, babam doktordu. Konya'da bir ilkokul, sonra Anadolu Lisesi, ardından ODTÜ İşletme Fakültesi. Ondan sonrasında da işte biraz kurumsal hayat, sonra derken girişimcilik. Kurumsal Böyle. hayat var aslında. Var, Hani kurumsal hemen hayat var. Yani 3 senelik bir kurumsal hayat var. Şöyle, ben zaten bir dönem bunu denemenin hep faydalı olduğunu düşünenlerdenim. Özellikle neyi isteyip istemediğiniz, yani hem stajlarda hem sonra e, yani bir başkasının parasıyla ve bir kurumda özellikle girişimcilik yapmak istediğiniz konuda daha önce ne istediğinizi saptamışsanız bence bir dönem çalışmakta her zaman çok fayda var. Çünkü kendinize bir ışık tutuyorsunuz, ayna tutuyorsunuz, bir network'ünüz gelişiyor. Çünkü şimdi ben hep gençlerde görüyorum, bir an önce girişimci olmak istiyorlar. Bu özellikle teknoloji, bu yeni nesil teknoloji girişimcileri, yani hem iyi örnekler hem kötü örnekler diye düşünüyorum şu anda. Özellikle kariyere başlayan gençler için. Çünkü işte Facebook kurucuları, bu işte oyun yapıp da işte dekakornlar, unicornlar kuranlar hemen sanki okuldayken biz bir şirket kuralım, bir iş yapalım, bir startup başlayalım. Ondan sonra da bu hale getirelim diyorlar ama onlar tabii çok az. Yani bazı gerçeklerle de hani yüzleşmek lazım diye düşünüyorum. Onun için bir dönem kurumsal hayatı denedikten sonra eğer girişimci olmak istiyorsanız da kendi kanatlarınızla uçmaya başlamak çok daha doğru diye düşünüyorum. girişimcilik de aslında kulağa güzel gelse de korkutucu bir tarafı da var. Peki sizce sermaye mi veya güzel fikir, cesaret mi daha Yani girişimcilikte ön kesinlikle planda? sermaye artık çok kolay bulunuyor. Bir kere sermayem yok, ben bu işi nasıl yapacağım diye bir şey artık yok. Ben bu işe ilk başladığımda sermayeye erişim de çok zordu. Sadece bankadan veya bir ortakla girişmekten başka bir şey yoktu. Şimdi düşünsenize, yani melek yatırımcılar var. Efendim işte KOBİ, KOSGEB kredileri var, KGF kredileri var. Şu anda çok daha kolay. Bence iyi bir fikriniz varsa ona mutlaka sermaye buluyorsunuz. Önce iyi bir fikriniz olacak. O işi çok iyi biliyor olacaksınız. Hani Malcolm Gladwell'in o Outliers kitabında diyor ya, 10.000 saat bir işte uzmanlaştıktan sonra o işe atılın diye. 10.000 saat onun üzerinde, tercihen başka bir yerde çalıştıktan sonra zaten o işte o bilgiyle sermayeye erişememeniz imkansız. Bir de zaten cesaretiniz varsa, bir de doğru bir takımla da yola çıktıysanız zaten o girişimin başarısız olma ihtimali yok. Peki hiç umutsuzluğa kapıldığınız, düştüğünüz, Olmaz mı? vazgeçmeye? Tabii ki. Yani girişimcilik zor bir yolculuk. Çok düşüp kalkıyorsunuz. Baksanıza, yani ben 1993 yılından beri girişimciyim. Pek çok ekonomik kriz yaşadım. En son pandemide hiç kapanmaz dediğimiz yiyecek içecek sektörü 16 ayın 9 ayını tamamen kapalı. Geri kalan 7 ayı da kısmen hafta sonu kapalı, akşam 9'da kapalı geçirdik. Yani tamamen shutdown, yani hiç hayalimde, yani rüyamda görsem inanmayacağım bir şeydi. Tabii ki böyle durumlarda moraliniz bozuluyor. Ama girişimci demek kendini mutlaka motive etmeyi başaran, tekrar yürümeyi, zaten içinizde o duygu varsa, yani ben bundan tekrar çıkarım, yani düşsem de tekrar kalkarım. Bunu mutlaka sağlama becerisi ve dayanıklılığa da sahip olmak gerekiyor girişimci olmak için. Onun için aslında ben gençlere diyorum ki kendinizi çok iyi tanıyın. Güçlü yönlerinizi, zayıf yönlerinizi doğru analiz edin. Herkes girişimci olmak zorunda da değil. Artık kurumların içinde de girişimcilik çok var. Artık zaten bu pandemiyle birlikte, yeni bu hibrit çalışma sistemleriyle birlikte bambaşka bir dünyaya başladık. İşte daha dijital, daha teknolojinin de ağırlıklı oldu. Onun için hani mutlaka ben kendi girişimimi başlatmak istiyorum diyen gençlere, kendinizi tanıyın ve ne olduğunuzu, yani neyi yapıp yapamayacağınızı da anlayın demek istiyorum. Bir de bir noktayı daha söylemek istiyorum. Hakikaten çok aceleci şimdiki gençler.
Hemen bir girişimi başlatalım, başarılı olsun veya kariyer basamaklarında çok hızlı çıkalım, hemen CEO olalım, bölüm başkanları olalım diyorlar. Ama mesela Amerika'da bir araştırma var. Amerika'da girişimcilerin ortalama yaşı 42. Evet, gençlik bir yandan insana daha cesaret veriyor. Ama belli bir yaştan sonra yapılan işlerde daha bir tecrübeli bir bilgelikle yapılıyor. Yani bunun doğru zamanı da yok. Birazcık böyle yani kendilerinin yani meraklı, öğrenmeye açık, çalışkan. Ha bir de çalışkanlık, onu da söylemek istiyorum. Şimdi tabii bu yeni dünya düzeni pek çok sevmediğim bir kelime ama bir yandan da gençler diyorlar ki işte çok fazla çalışmayalım. Orada işte hayat dengemiz doğru olsun ama yani dünyada da bütün çalışmalar gösteriyor. Yani haftada hani 40-50 saat çalışarak çok da bir şeyler yapmak girişimde de mümkün değil yani. Bizler de zamanında da çok çalıştık, şimdi de çok çalışıyoruz. Yani haftada bir girişimci 78-70-80 saat çalışmaya hazırlıklıysa girsin. Zaten aslında o zaman çalışmış gibi de hissetmiyorsunuz. Hani onu da söylemek istiyorum. Yani sevdiğiniz bir iş yapıyorsunuz zaten çalışmış gibi olmuyorsunuz. Ama aslına bakarsanız aslında çok daha fazla beyniniz Tabii. 24 saat Kesinlikle aslında o öyle. işle Tabii meşgul. tabii. Ama hani şunu söylemek istiyorum. Sevdiğin işi bulmak çok önemli. Evet, galiba en Ben önemli. yani tekrar dünyaya gelsem tekrar bu işi yaparım diyorum. Bu çok şanslı. Bunu bulmuş olmak çok şanslı. Onun için benim aslında buradan yine gençlere tavsiyem sevdikleri işi bulmak için kendilerini ayna tutsunlar, bol bol staj yapsınlar, çeşitli işleri denesinler ve en sonunda nerede ilerlemek istediklerine karar vererek oraya fokuslansınlar, odaklansınlar diyorum ben. Çok teşekkür Ben ederiz teşekkür katıldığınız ediyorum. için. Çok Çok sağ mersi, olun. sağ olun. Hoşça kalın.